Merhabalar, Örgü Vagonu kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda da bebe yakalı kız bebekler için uyumlu hırkamı çalışıp anlatacağım tüm detaylarıyla. Aslında bu modeli daha önce de çalışmıştım. Beni takip eden arkadaşlarım bilir. Orada yaka çalışmam biraz daha farklıydı. Kolumdaki şu roba artırımındaki detayım da farklıydı. Haroşaydı bu aradaki ilmeğim. Onun dışında gerisi aynı şekilde ilerliyor. Daha küçük sayılarda çalışmamı isteyen birkaç arkadaşım oldu. Onlar için hem çalıştım hem bebe yakamızı daha muntazam bir şekilde çalışıp ördük bu videoda. Hırkamız 1-1,5 yaş uyumlu oldu. Hırkamız için 3 tane ip kullandım. 3. ipten çok az kullanıyoruz gerçi ama dolayısıyla 3 tane ip almamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi 3 ilikten yaptım hırkamızı. Sizler istiyorsanız böyle etek ucuna kadar da yine ilik çalışıp 5 tane düğmeli de yapabilirsiniz. Bağcık çalışmamız var. Bebe yaka detayıyla beraber çok şirin, sevimli bir hırka çalışması. Daha büyük yapmak isteyen arkadaşlarım, dediğim gibi bunu 2-3 yaşını ben ayrı bir videoda çalışmıştım. Oradan baktıktan sonra da roba sayılarını ayarlayabilirim. Hemen hırkamızı anlatmaya başlayalım. Arkadan da görüntümüz bu şekilde. Örgümde kullanacağım ipin markası Alize Baby Best. Renk numarası ise 382. 240 metre uzunluğunda, orta kalınlıkta bebek iplerinden. Örgümüzü 3,5 numaralı şişle örüp ilerleyeceğiz. Şiş numaramız 3,5 numara olacak. Ancak püf noktası söylemek istiyorum. İlk ilmeklerimi ben 4 numaralı şişe attım. Sizler 4 numara şişiniz yoksa da 3,5 numaralı şişe gevşek gevşek de ilmeklerinizi atıp başlayabilirsiniz. Çünkü sonrasında kıvırıp beraber öreceğimiz için bu detay örerken daha rahat çalışmamız için bu ayrıntıyı yaptım. Şimdi ilk ilmeklerimi attım, dediğim gibi 4 numaralı şişe, hemen burada 3,5 numaralı şişimi aktarıyorum ve örgüme başlıyorum. Burada ilmeklerimi ters örgüyle örüyorum. Şişimde bu arada tam 100 tane ilmeğim var. 100 tane ilmeğimi attım, ipimi bağladım, sabitledim. Şimdi ters örgüyle bu sırayı tamamen ters örgülerle örüp ilerliyoruz. Ön yüzden düz, arka yüzden ters örgülerle öreceğiz. Bunu tam 4 sıra yapacağız. Sonrasında ajur çalışmamız olacak. Sıralarımı tamamladım. Şöyle arkadan baktığımda en dipteki tersinden itibaren saydığımda 1, 2, 3, 4 sıra örmüş oldum. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. Şişimi bir doladım. Sonra 2 ilmeği bir alıp kesiyorum düz olarak. Bir doladım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir kes. Bu sıramızı böyle örüp ilerleyeceğiz. Bir doladım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir kes. Bir dola, bir kes. Görüntümüz bu şekilde oluyor. Sıramızı ilerleyelim. Bir dola, bir kes olarak. 2 ilmeği bir alıp kestim. Şişimde kalan son ilmeğimi de örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Yine bu yüzde bütün ilmeklerimi, kestiğim, doladığım bütün ilmeklerimi ters örgülerle örüyorum. Ön yüzden de düz olarak yine öreceğiz. Sonra şu detayı kıvırıp beraber öreceğiz. Kestiğim, doladığım ilmekleri ters olarak arka yüzde bütün ilmeklerimi örüyorum. Ön yüzden de düz olarak örüyorum. Görüntümüz de böyle oluyor. Kesme dolama yaptığım sıradan sonra, yani ajur çalışmamdan sonra şöyle terslerimi saydığımda 1, 2, 3, 4 ters sıralarımı saydığımda 4 sıra yine çalışmış olduk. Bu aşamada örgümüzü ikiye katlayıp şu ilk ilmek attığım noktadan her sırasından bir ilmek alacağım. İlmeğimi yanına takıp beraber öreceğim. Bunu nasıl yapacağız? Göstererek anlatayım. Bu ilk sıramdaki ipimi, şu ipimin telini aldım. İlmeğimin yanına taktım. İkisini beraber örüyorum. Bu sırada haroşa örgülerimize başlıyoruz. Ben haroşa örgülerimi önden ters örgü tekniğiyle yapıyorum. Sizler bildiğiniz yöntemle haroşa örgülerinize başlayabilirsiniz. Yine hemen yanından hiç sıra atlamadan şu telini ilmeğimin yanına taktım. İkisini beraber haroşa olarak örüyorum. Sıramı takip ediyorum. Burasının gevşek olmasını şimdi ben faydasını görüyorum. Çünkü
İlk başta 4 numara şişe bu yüzden atmıştık. Ki daha rahat örelim diye. Hiç sıra atlamadan devam ediyorum. Telini aldım, ilmeğimi yanına taktım, beraber ördüm. Sıramı takip ediyorum. Dediğim gibi bu sırada haroşa örgülere başlamış oluyoruz. Sizler bildiğiniz teknikle haroşalarınızı çalışabilirsiniz. Sonuç fark etmez. Bu sırayı haroşa örgülerle örüp ilerleyelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi örgümüzün birleşmesini yapmış oluyoruz. Devam edelim. Sıramızı tamamlayalım. Birleştirme sıramı tamamladım. Bütün ilmeklerimi şöyle gördüğünüz gibi birleştirmiş oldum. Şişimde 100 tane ilmeğim kalmasına dikkat edelim. Şuradaki ajur çalışmamızda kesmelerde, dolamalarda eksik veya fazla olmamasına dikkat edelim. Şişimde yine 100 tane ilmeğim var biliyorsunuz. Bu birleştirdiğim nokta örgümün arka yüzü. Şu taraf örgümün ön yüzü olarak kabul ediyorum. Örgümün ön yüzünde bir diş haroşa sırası olacak şekilde çalışıyoruz. Sonrasında bebe yakamız için yuvarlak oluşturma adına çalışmalarımız olacak. Şişimizdeki var olan 100 ilmeğimizi bir diş haroşa sırası olacak şekilde örgümüzün ön yüzünde sıramızı tamamlayalım. Örgümün ön yüzünde bir diş haroşa sıramı oluşturdum. Şimdi tekrar yine örgümün ön yüzündeyim. Şişimde 17 ilmeğim kalana kadar bütün ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. İlerledim. Dediğim gibi şişimde 17 ilmeğim kalana kadar ördüm. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane ilmeğim var şişimde. Bu aşamada bu kalan ilmekleri örmeyeceğim. Örmeden çeviriyorum örgümü. Çünkü bebe yakam için yuvarlak hat oluşturmam gerekiyor. Burada da 17 ilmeğim kalana kadar ortadaki ilmeklerimi örüyorum. Şimdi şişimde 17 ilmeğim var. Bu ortadaki ilmeğimden ilk ilmeği örmeden şişime geçiriyorum ki delik oluşmasın. İlk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki ilmekleri örüyorum ta ki yine şişimde 17 ilmeğim kalana kadar. Haroşa örgülerle devam ediyoruz. İlerledim. Burada da 17 tane ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Yine burada da örgümü çeviriyorum ilerlemeden. Çevirdim örgümü, ilk buradaki ortadaki ilmeğimdeki ilkini örmeden şişime geçiriyorum boş olarak. Yine haroşa örgüyle örüp ilerliyorum. İlerliyorum. Ortadaki ilmeklerimi örmüş oldum. 17 örgümün başında, 17 örgümün sonunda ayırdığım için ortada 66 tane ilmeğim vardı. Bu 66 ilmeği ördüm. Şimdi zaten 17 ilmeğime geldim. Şöyle bir ayrıklık oluyor. Kendini belli ediyor ortadaki ilmeklerimi ördüm. Bu 17 ilmeğimden şu baştaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kenarda 15 tane ilmeğim kalmış oluyor. Bu kestiğim ilmeği dahil etmiş oldum ortadaki ilmeklerime, 67 ilmeğim oldu. Örgümü çeviriyorum. Bu ilmeği örmeden şişime geçiriyorum ve ortadaki ilmeklerimi yine örmeye devam ediyorum. Kenardaki 17 ilmeğime gelene kadar ortadaki ilmeklerimi örüyorum. Yine orada da bir kesme yapacağız. Sonra örgümüzü tekrar çevireceğiz. Devam ediyorum. Ortadaki ilmeklerimi ördüm. Gördüğünüz gibi şöyle bir ayrıklık oluyor. Buraya kadar ördüğümde ortadaki ilmeklerimi tamamladığımı anlıyorum. Şimdi yine kenardaki ilmeklerimden 2 tanesini bir alıp kesiyorum. Ve 15 tane ilmeğim kalmış oluyor. Örgümü çeviriyorum. Kestiğim ilmeğim de ortadaki ilmeklerime dahil olmuş oldu. Buradaki ilk ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. Ortadaki ilmeklerimi yine örüyorum. Şu kenardaki kalan 15 ilmeğime kadar ortadaki ilmeklerimi örüyorum. İlerliyorum. Şu ayrıklık olduğum yere kadar geldim. Zaten şişteki ilmekleri de sayarak ortadaki ilmekleri tamamladığınızı anlayabilirsiniz. Kenarda 15 tane ilmeğim var biliyorsunuz. Yine buradan 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kenardaki ilmeklerden ve ortadaki ilmekleri dahil etmiş oluyorum. Örgümü çeviriyorum.
Kenarda 13 ilmeğim kalıyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeğim kaldı. Çevirdikten sonra bu ilk ilmeği örmeden şişime geçiriyorum yine. Ve ortadaki ilmeklerimi örüyorum. Yuvarlak hattımız yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İlerledim. Şu ayrıklık olduğum noktaya geldim yine. Ortadaki ilmeklerimi örmüş oldum. Kenardaki ilmeklerimden ilk ikisini yine bir alıp kesiyorum. Ortadaki ilmeklerimi dahil etmiş oluyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu ilk ilmeği örmeden boş olarak şişime geçiriyorum ve ortadaki ilmekleri örmeye devam ediyorum. İlerliyorum. Şu ayrıklık olduğum noktaya geldim yine. Kenardan ilk iki ilmeğimi bir alıp kesiyorum. Ortadaki ilmekleri dahil etmiş oluyorum. Örgümü çevirdim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Ortadaki ilmeklerimi örüyorum dediğim. Şu an kenarlarda 11 tane ilmeğim kaldı. 11 ilmeğim bu tarafta. 11 tane ilmeğim de diğer tarafta kaldı. Ortadaki ilmeklerim de tam 72 tane. Şu ayrık olan yere kadar saydığımda tabii. Şimdi burada artık minik bir değişiklik yapacağız kesmelerimizde. Ne yapıyorduk? Bu ayrık olan yere kadar ortadaki bütün ilmeklerimi örüyordum ve kenardaki baştaki iki ilmeğimi kesiyordum. Şimdi bu aşamadan sonra ortadan bir tane ilmeğimi bırakıyorum ve yandan bir tane ilmek alıp kesiyorum. Şu ayrıklık olan nokta iki ilmeğimin ortasında kalıyor. Dolayısıyla ortadaki ilmeklerimden ve kenardan bir ilmek almış oluyorum. Kesmemi yapmış oldum. Şimdi kenarda 10 tane ilmeğim kalmış oldu. Örgümü çeviriyorum. İlk ilmeği yine örmeden alıyorum ki delik oluşmasın. Bunu o yüzden ısrarla söylüyorum. Şimdi devam ediyorum. Buradaki 11 ilmeğimin de baştaki 2 ilmeğini kesmeyeceğim. Buradaki ilmeğimle beraber keseceğim. Dolayısıyla bunu ve yanındaki ilmeği kestimde kenarda 10 tane ilmeğim kalmış oluyor. İkisini bir kestim. Örgümü çeviriyorum. Ortadaki ilmeklerimi ördüm. Şu bir ilmeğim kalıyor. Çünkü onu artık kesmede kullanıyorum. Şu an kenarda şu ilmeğimi saymıyorum tabi. 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğim var. Bu ilmeğim ve 10 ilmeğimden bir tanesini alıyorum. Kesme yapıyorum. Kenarda 9 tane ilmeğim kaldı. Örgümü çeviriyorum. Örüyorum ortadaki ilmeklerimi. Bu şekilde kenarlardan bir tane ala ala keseceğiz. Ta ki 4 tane ilmeğimiz kalana kadar. Sonra o kalan 4 ilmeğimizi de 2 2 alıp keseceğiz. Yaka çalışmamızı tamamlamış olacağız. Yuvarlak görüntüyü tamamlamış olacağız daha doğrusu. İlerledim. Ortadaki ilmeklerimi örerek. Şimdi kenarda 9 ilmeğim var. Bir tane de ortadaki ilmeğim var. Bunu ve 9 ilmeğimden bir tanesini alıp kesiyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Yine ortadaki ilmeklerimi örüyorum. İlerliyorum. Dediğim gibi bir tane ortadaki ilmek ve bir tane kenardaki ilmeğimi aldım. İkisini bir ördüm. Örgümü çevirdim. Yakam için kesmelerimi yapmaya devam ederek ördüm. Dediğim gibi ortadaki ilmeklerimden dediğim şu ilmeğimi kesme yaptım. İlmeğim ve kenardan bir ilmek alarak kesmeye devam ettim. Sağında ve solunda 4 tane ilmeğim kaldı. 4 ilmek bu taraftan, örgümün diğer tarafında da şişimde 4 ilmek bu tarafta kaldı. Bu aşamadan sonra yine ortadaki yani şu kesme yaptığım ilmeğim ve kenardan 2 ilmek alıp keseceğim. Dolayısıyla 3 ilmeği bir alıp keseceğim. Son kalan 4 ilmeğimi de 2 2 alıp kesip bitireceğim. Şimdi bu kesme yaptığım ilmeğim yani ortadaki ilmeğim ve kenardaki 2 ilmeğimi alıyorum. 3 ilmeği bir alıp kesmiş oluyorum. Örgümü çeviriyorum. Ortadaki ilmeklerimi örüyorum.
ilerledim. Buradan da kenardaki 4 ilmeğimden ikisini alıp keseceğim. Şu kesme yaptığım ilmeğim ve kenardaki 2 ilmeğimi aldım. 3 ilmeği birden örüp kesiyorum. Örgümü çeviriyorum. Kenarda 2 ilmeğim kaldı. Ortadaki ilmeklerimi yine örüyorum. Son kalan 2 ilmeğimi de beraber alıp keseceğim. Sonra yine burada da aynı şekilde ilerledim. Kenardaki kalan 2 ilmeğimi de alıyorum. Şu ortadaki ilmeğimle beraber 3 ilmeğim oluyor. Üçünü bir kestim. Bu taraftaki kesmemi tamamlamış oldum. Diğer tarafa doğru ilerliyorum. Orada da kalan 2 ilmeğimi alacağım, keseceğim. Sonra yaka çalışmamıza bir bakalım. İlerledim. Ortadaki ilmeğim ve kenardaki kalan 2 ilmeğimi de 3 ilmeğimi bir alıp kesiyorum. Yuvarlak hattımızı tamamen ortaya çıkarmış olduk. Yakamızın görüntüsü bu şekilde oluyor. Gayet güzel bir görüntüye sahip oldu. Şu an yakamda tam 72 tane ilmeğim var. 16 tane ilmek keseceğiz ve ilmek sayımızı 56'ya düşüreceğiz. Çünkü yakamızı şöyle geriye doğru kıvırdığımızda düzgün olması için, daha rahat kıvrılması için bu kesme işlemini yapacağız. Hemen burada ara ara kesmelerimizi yapacağız. 16 tane ilmek eksilteceğiz dediğim gibi. Baştan şu ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. 2 ilmek ördüm. Bir kesme yapıyorum. Haroşalarımıza devam ediyoruz tabi. 2 ilmek örüyorum. Bir kesme yapıyorum. İkinci kesmemi yapmış oldum. Üçüncü kesmemi yapmış oldum. Dördüncü kesme. Şimdi 56 ilmek kalacak şekilde kesmelerimizi yapalım. Kesmelerimi tamamladım. 16 adet ilmeğimi eksiltmiş oldum. Şu an şişimde 56 tane ilmeğim var. Başta 2 ördüm, bir kestim, 2 ördüm, bir kestim. Böyle ilerledim. Ortada bazı yerlerde 3 ördüm, bir kestim, 3 ördüm, bir kestim. Sonra yine 2 örüp bir kesmeye devam ettim ki orantılı bir kesme şekli olsun diye. Çünkü 16 ilmeğimi eksiltmemiz bu şekilde denk geliyor. Bunu da söylemek istedim. Şimdi kenar pat çalışmalarımız olacak. Bunun için şişimin sağında ve solunda, örgümün sağında ve solunda 8 adet ilmek artırma yapacağım. Nasıl ilmek artırma yapmak istiyorsanız o teknikle yapabilirsiniz. Ben örerek 8 ilmek artıracağım. Şişime örerek ilmeklerimi atacağım. Şu baştaki ilmeğimi klasik örüyorum. Ördüm ipi, çıkardım ilmeğimi, şişime takıyorum. Örerek artırma yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle tekrar bakayım. 2, 4, 6, 8 ilmeğimi artırmış oldum. Düz kenar çalışması yapacağım için baştaki 2 ilmeği düz kenar çalışması yaparken ne yapıyorduk? İlk 2 ilmeği düz olarak örüyorduk. Sonra kalan ilmekleri haroşa ya da düz nasıl istiyorsak o şekilde örüyorduk. Şimdi baştaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kalan ilmekleri haroşa olarak örüyorum şimdi. İlerledim haroşa örgümde. Burada da 8 tane ilmeğimi ön pat çalışması için örerek artıracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artırmış oldum. Burada da kenar düz kenar çalışmam için ilk 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Ortadaki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 8 sağdan 8 soldan kenar pat çalışmam için artırmalar yaptığım için
Şu an şişimde 72 tane ilmeğim oldu. Bu 72 ilmeğimi 5 diş haroşa sırası öreceğim. Tabii 2-3 sıra ördükten sonra bir ilik çalışacağız. Örgümün sonuna doğru ilerliyorum. Düz kenar çalışması yaptığımız için biliyorsunuz son 2 ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. Haroşalarını arka yüzden düz örgü tekniğiyle ören arkadaşlar için söylüyorum. İpimizi öne alıyoruz. Sonra bu 2 ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. Örgümü çeviriyorum. İpim arkada. İlk 2 ilmeği düz örgüyle örüyorum. Sonra bildiğimiz gibi haroşalarımızı çalışıyoruz. Şişimdeki var olan 72 ilmeğimi haroşa örgüyle örüp ilerliyorum. İlerliyorum örgümün sonuna doğru. Burada da ipim benden tarafta olacak. Son 2 ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. Örgümü çeviriyorum. Örgüme başlarken ilk 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Düz kenar çalışmamızı örerken tamamen bu teknikle yapıp ilerleyeceğiz. Haroşa örgülerime devam ediyorum. Çalışmam için artırdığım 8 ilmekten sonra 3 diş haroşa sırası ördüm. Yakamızı şöyle geriye doğru katladığımızı düşündüğümüzde, bu arada düzgün tarafı arkaya doğru katlayacağız, bunu hesap edelim. Şöyle olacak görüntü. Baktığımda da 1 2 3 diş haroşa sırası çalışmış oldum. İlmek alış şeklimden dolayı ben örgümün arka yüzünde iliğimi açacağım. Sizler ilmek alış şeklinize göre istediğiniz tarafta iliğinizi açabilirsiniz. 3 diş haroşa sırası ördüğümü gördüm. Burada bir ilik çalışıyorum. İlk 2 ilmeği düz olarak örüyorum. 2 ilmek haroşa. Baştaki 4 ilmeğimi örmüş oldum. Bir doladım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. İliğimi çalışmış oldum. Şimdi haroşa örgülerime devam ediyorum. İlk çalışmamdan sonra 2 diş haroşa sırası daha ördüm. Toplamda 5 diş haroşa sırası çalıştık. 8 ilmek artırma detayını yaptıktan sonra haroşa pat çalışmam için toplamda 5 diş haroşa sırası çalışmış oldum. Bu aşamadan sonra artık roba kurulumunu yapacağız. Roba kurulumu için benim 82 tane ilmeğe ihtiyacım var. O yüzden bu 72 ilmeğimi ara ara gizli artırmalar yaparak 82 ilmeğe ulaştıracağım. Bu arada da düğmemizi diktim. Şu yaka detayımız, birleştirme noktası geriye doğru kıvıracağımız için arka yüzünde, böyle baktığımızda arka yüzünde hırkamızın kurulumunu yapacağız. Düz örgülerimiz bu tarafta kalacak. Yani şaşırmamak adına da düğmemi diktim. Aslında şöyle yaptığımda şurası benim hırkamın iç tarafı olacak. Şimdi bu yüzde artık düz örgülerime geçeceğim. Aynı zamanda kenarda 8 ilmek haroşa çalışmam devam edecek. Ve düz örgülerime başlarken de ara ara gizli artırmalarla beraber robam için 82 ilmeğe ulaşmam gerekiyor. Dediğim gibi 10 tane ilmek artırma yapacağım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Baştaki 2 ilmeğim düz, 6 ilmeğim haroşa, toplam 8 ilmeğim kenar haroşa pat çalışması olarak devam edecek. 2, 4, 6, 8 ilmeğimi ördüm. Ortadaki ilmeklerimi düz olarak örmeye başlayacağım ve dediğim gibi ara ara gizli artırma yapacağım. Düz örgülerime geçiyorum. Mesela 5 tane örüp bir tane gizli artırma yapabiliriz. 2, 3, 4, 5. Gizli artırmamı şu 2 ilmeğimin arasındaki ipimi şişime geçiriyorum. Çapraz bir görüntü verdikten sonra düz olarak içinden ilmeğimi çıkarıyorum. Bir tane gizli artırmamı yapmış oldum. 5 ilmek ördüm. Sizler şu şekilde de gizli artırma yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu detay önemli değil. Şöyle iki ilmeğimin arasındaki ipimi şişime taktım. Şöyle çapraz bir görüntü verdim ki delik oluşmasın. İkinci gizli artırmamı yaptım. Düz örgülerime devam ediyorum.
Bir tane daha gizli artırma. Kenarda 8 ilmeğim kalana kadar ara ara 10 tane gizli artırmamızı yapalım. Aynı zamanda düz örgülerimizi örelim tabi. Gizli artırmalarımı tamamladım ara ara. 5 ilmekte bir, 7-8 ilmekte bir gizli artırma yaptım. Bunun aradaki sayısının bir önemi yok. Eşit bir şekilde dağıtıp gizli artırmalarımızı tamamlayalım yeterli. 10 tane yaptım. Kenarda 8 tane ilmeğim kaldı. 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Son 2 ilmeğimi ipim benden tarafta olacak. Örmeden şişime geçiriyorum. Örgümü çeviriyorum. Yine burada da haroşa örgülerime devam ediyorum. Baştaki ilk 2 ilmeğim düz. Artık bunu söylememe gerek yok. Düz hattımızı yapmaya devam edeceğiz hırkamız boyunca. Kenarda haroşa çalışmama devam edeceğim. Şimdi örgümün arka yüzündeyim ve ortadaki ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Şişimde son 8 ilmeğim kalana kadar ortadaki ilmeklerimi ters örgüyle örüp ilerliyorum. Örgümün ön yüzünde roba ayrımlarını yapacağız artık. Şişimizde şu an toplam 82 tane ilmeğimiz oldu. Şöyle düz örgümüzde ortaya çıkmaya başladı örgümüzün ön yüzünde. Arka yüzden sıramı tamamladım ve örgümün ön yüzüne geçtim. İşaretlerimi de taktım. Roba ayrımlarını artık yapacağız burada. Şimdi ayrımımızı nasıl yapacağız? Toplamda 82 ilmeğim var yakam için. Bunun 15 ilmeğin ön, şu daire içine aldığım 2 ilmeklerim, aradaki sabit yürüteceğim. 2 düz ilmeğim olacak. Sağında ve solunda gizli artırmalar yapacağım. Kolum için 11 ilmek arka, 12 ilmek, yine kol 11, ön 15 ilmek olarak ayırdık. 8 ilmeğimiz haroşa pat çalışması olarak devam edecek. 7 ilmeğim düz olarak öreceğim ilk başlarken. Sonra zaten bu 7 ilmeğim düzü artarak devam edecek. Bu daire içine aldığım 2 ilmeğim de sabit. 2 düz olarak ilerleyecek. Dediğim gibi sağında solunda örgümün ön yüzünde gizli artırmalar yapacağım. Bu ayrımları gösterdikten sonra şimdi örerek başlayalım. Baştaki 8 ilmek haroşamı çalışıyorum. Tabii ilk 2 ilmeğim düz. Sekiz ilmek haroşamı tamamladım. 7 ilmek düz örüyorum. Toplamda 15 ilmek oluyor. Sayalım. Zaten işaretimi de taktım. O noktaya geldim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek. Burada bir gizli artırma yapıyorum. Aradaki 2 düzümü örüyorum. Yine işaretimi taktığım noktadayım. 2 düzümden sonra bir gizli artırma yapıyorum. Kol ilmeklerim için ayırdığım 11 düz ilmeğimi örüyorum. Düz örgülerle ilerliyoruz. Aradaki 2 ilmeğim de düz. Sonrasında artırma yaptığım ilmeklerimde bütün ilmeklerim düz olarak ilerleyeceğim. Sadece kenardaki haroşalarıma devam edeceğim. Kolum için 11 düz ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Arkam için ayırdığım 22 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yirmi, 21, 22. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düz ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma. Kolum için ayırdığım 11 ilmek düzümü örüyorum. 1, 2, 10, 11. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düz ilmeğimi örüyorum.
Bir gizli artırma. Bu gizli artırmadan sonra 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Örgümde örüp ilerlemeyeceğim, geri döneceğim. Çünkü yaka düşürme, kısa satır çalışması dediğimiz yaka düşürme detayını yapacağız burada. O tekniği uygulayacağız. Çünkü bebe yakamız olduğu için şöyle çocuğun bebeğin yakasını, boğazını rahatsız etmesin diye yaka düşürme işlemi yapalım ki daha rahat bir form oluşsun. Şimdi gizli artırmamdan sonra 3 düz ördüm. Örgümü çeviriyorum. 3 düz ördükten sonra dönüyorum. Bu ilk ilmeği biraz sıkıca tutup örmeden şişime geçiriyorum ki delik oluşmasın. Arkada bütün ilmeklerimi, artırdığım ilmekler de dahil hepsini ters örgüyle örüyorum. Ters örgülerle bütün ilmeklerimizi örüp ilerleyelim. Ta ki şu ön taraftan 3 tane ters alıp yine döneceğiz. Burada da dönme işlemi yapacağız. İlerledim. Arka yüzden aradaki 2 sabit ilmeğimi ördüm. Şu gizli artırmamı ördüm. Gizli artırmadan sonra 3 ters örüyorum. Şu tarafta yaptığım gibi 1, 2, 3. Yaka düşürmesi için burada da örgümü geri çeviriyorum. İlerlemiyorum. Gizli artırmam şu nokta biliyorsunuz. 3 tane örmüş oldum. Şimdi buradaki ilk ilmeğimi de şöyle boş olarak alıyorum. Örmeden. Diğer 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Gizli artırmamla beraber 3 tane düz ördüm. Toplamda 4 örmüş oldum. Bir gizli artırma. Örgümüzün ön yüzünde her daim gizli artırmalar yapmaya devam edeceğiz. Roba çalışmamız bitene kadar. Aradaki 2 düz ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma. Kolum için 11 ilmeğin bu yüzde 13 tane ilmeğim oldu. Kolumdaki ilmeklerimi örüyorum. 13. Zaten işaret taktığım noktada kendini belli ediyor. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Arkam için 22 ilmeğim vardı. Bir önceki sıradaki artırmalarla beraber 24 ilmeğim oldu. Bir gizli artırma. Arka ilmeklerimi ördüm. Aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Kolum için 13 tane düz ilmeğimi örüyorum. On iki, 13. Bir gizli artırma. 2 düz ilmeğimi örüyorum aradaki. Bir gizli artırma. 1, 2, 3, 4 düz ördüm. Dönüş yaptığım noktadayım. Buradan 2 ilmek alıyorum. 2 düz örüyorum. Ve geri dönüyorum. İşte önüm için 2 tane düz ilmeğim kaldı. Geri döndüm. İlk ilmeği örmeden şişime geçirdim. Yine arkada bütün ilmeklerimi ters örgüyle örüyorum. Tabi dönüş yapacağımız noktaya kadar bütün ilmeklerimizi ters örgüyle örelim. Arka yüzde artırma vesaire hiçbir şey yapmıyoruz. İlmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz ters örgülerle. İlerledim. Arka yüzde gizli artırmamla beraber 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ördüm. Yine önden 2 ilmek alıp geri döneceğim. Burada yaptığım gibi. 2 ilmeğimi de alıyorum ters örgüyle geri dönüyorum. Bakıyorum 2 tane düzüm kaldı. Yine ilk ilmeği örmeden şişime geçirdim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 düz örmüş olduk. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düz ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma. Kolumdaki ilmekleri örüyorum. 1, 2, 3,
14, 15 tane ördüm. Bir gizli artırma, 2 düzüm örüyorum. Bir gizli artırma, arka ilmeklerimi örüyorum. Arka ilmeklerimi ördüm. Bir gizli artırma, aradaki 2 ilmeğim, bir gizli artırma, kolumdaki 15 ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma, aradaki 2 düzümü ördüm. Bir gizli artırma. Şimdi artık burada bütün düz ilmeklerimi öreceğim. Şu ikisini de dahil ettiğimde öndeki düz ilmeklerimi tamamlamış oluyorum. Gizli artırmadan sonra örüyorum. Diğer 2 düz ilmeğimi de alıp örgümü çeviriyorum. Sadece şişimde haroşa çalışmam olan 8 ilmeğim kaldı. İlk ilmeği örmeden aldım ki delik oluşmasın. Arkadaki ilmeklerimi yine dönüş yapacağım noktaya kadar örüyorum. Ters örgülerle örelim. İlerledim. Şöyle. Burada da diğer tarafta olduğu gibi 2 ilmeğimi alıyorum. Ters örgüyle örgümü çeviriyorum. Yine haroşa pat çalışmam kaldı şişimde. Dönüyorum, tekrar örgüme devam ediyorum. Roba artırımına kadar düz örgülerle devam ettim. Bakalım 2, 4, 6, 8, 10 tane düz ördüm. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düz ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma, kol ilmeklerimi örüyorum. Artık saymıyorum zaten. Şöyle aradaki düz hattım belli oluyor. Bunun sağında ve solunda gizli artırmalar yapıyorum örgümün ön yüzünde. Kol ilmeklerimi tamamladım. 2 düz hattımı gördüm. Bundan önce bir gizli artırma, 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma, arka ilmeklerimi örüyorum. Arka ilmeklerimi ördüm. 2 düz hattım olduğu noktaya geldim. Bir gizli artırma, 2 düzümü ör. Bir gizli artırma, kol ilmeklerimi ör. Kol ilmeklerimi ördüm. Bir gizli artırma, 2 düzümü ör. Bir gizli artırma, ön ilmeklerimi örüyorum. Burada da gizli artırmadan sonra 10 tane düz ilmeğim var. Artık geri dönüş yapmıyorum. Örgümün sonuna doğru ilerliyorum. Çünkü ilmeklerimi tamamladım. Şişimde kalan haroşalarımı da örüyorum. Son 2 ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. Çevirdim örgümü. İlk 2 ilmeğim düz. 6 ilmek haroşa. Ortadaki ilmeklerimi ters örgüyle örüyorum. Şişimde 8 tane ilmeğim kalana kadar. İlerledim. Şişimdeki kalan 8 ilmek haroşamı örüyorum. 6 ilmek haroşamı örüyorum. Son 2 ilmeği örmeden şişime geçiriyorum yine. Artık geri dönüşlerimiz, yani yaka düşürme işlemimiz bitti. Bundan sonra bütün ilmeklerimizi öreceğiz. Yine tabi örgümüzün ön yüzünde gizli artırmalar yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bu bebe yaka çalışmamız olduğu için
bebeğin boynuna oturmasın diye bu yaka düşürme detayını yaptık. Daha rahat bir çalışma olacak bu haliyle. Yaka düşürme işlemi de zaten kolay bir çalışmaydı. Şu şekilde ördükçe daha ortaya çıkacak tabii ki. Bundan sonrasında roba çalışmamız için biz örgümüzü örüp ilerleyelim. Zaten başka bir detayı yok. Sadece örgümüzün ön yüzünde şu aradaki iki ilmeğimin sağında ve solunda artık belli olmaya başladı. İşaretlerimizi de çıkarabiliriz. Bu iki ilmeğin sağında ve solunda gizli artırmalar yapmaya devam edeceğiz. Sadece örgümüzün ön yüzünde, arka yüzünden ilmekleri olduğu gibi öreceğiz. Gerekli derinliğe ulaşana kadar bu artırmaları 19 veya 20 sıra yapalım. Tamamladığımda kaç defa yaptığımı söyleyeceğim. Bu arada ilik çalışmamızı da yapmayı unutmayalım. Birinci iliğimizi açmıştık zaten. Buradan itibaren saydığımızda şöyle 11 diş, 12 diş sonrasında tekrar ilik çalışalım. Onu da kaç sıra sonra çalıştığımı söyleyeceğim. Bu şekilde bir miktar örgümüzü örerim. Roba derinliğine gelelim. Sonra tekrar yine beraber örelim. Örgümün ön yüzünde gizli artırmalar yapmaya devam ederek yeterli roba uzunluğuna geldim. 19 defa gizli artırma yapmış olduk. Bu uzunluk benim için yeterli. İkincilik çalışmamı da yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 diş haroşa sırası sonra ikinci iliğimi açtım. Düz kenar çalışmamı da yapmaya devam ettim. 19 tane gizli artırmayı eğer şaşırırsanız, saymakta zorlanırsanız, robamızı ayırırken önümüz için 15 tane ilmeğimiz vardı. Üzerine 19 ilmek ekleyince şu aradaki iki düz ilmeğime kadar bütün öndeki ilmeklerim toplamda 34 ilmek olmuş oluyor. Bu şekilde de hesaplayabilirsiniz. Şimdi bu aşamada artık sadece kollarımızı öreceğiz. Artırmalarımızı tamamlamış olduk. Bu aradaki iki düz ilmeğimden bir tanesini de yine öne, birini kola dahil edeceğim. Öne dahil edince toplamda önüm için 35 tane ilmeğim olacak. Aradaki iki düz ilmeğime doğru ilerliyorum. Yardımcı şişle sadece kollarımı öreceğim. İlerledim. Arada yürüttüğüm iki düz ilmeğimden bir tanesini de örüyorum ve yardımcı şişe geçiyorum. Şimdi yine 3,5 numaralı şişle diğer koltuk altına doğru örüyorum. Şu noktaya kadar örelim. Buradaki iki ilmeğimden de bir tanesini kola dahil ettim. Artık gizli artırma yapmıyoruz. Bu aşamadan sonra ilmeklerimizi olduğu gibi öreceğiz. Şimdi çevirdim örgümü. Misinalı şişim bekleyecek örgümün bedeninde. Şimdi sadece kol öreceğim. Kolum için benim şişimde tam 51 tane ilmeğim var. Bu 51 ilmeğimizi gerekli uzunluğa gelene kadar hiçbir işlem yapmadan arka yüzden ters, ön yüzden düz olarak öreceğiz. Bizler örgümüzü örüp ilerleyelim. Sadece şu kol çalışmamızı örelim. Dediğim gibi gerekli uzunluğa gelene kadar kaç santim ve kaç sıra ördüğümü de söyleyeceğim. Kol çalışmamı bu aşamaya kadar koltuk altından itibaren sıralarımı saydığımda 45 sıra örmüş olduk. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45 sıra aşamada kolumuzun bilek kısmında bağcık detayımız olacak biliyorsunuz. Bu detay için delikler oluşturmamız yani ajur çalışması yapmamız gerekiyor. Bunun için bu sırada kesmelerimiz, dolamalarımız olacak. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. 2 ilmekten sonra 2 ilmeği bir alıp kestim. Şişime bir doladım. 2 ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 2 ör, bir kesme, bir dolama şeklinde sıramızı tamamlayacağız. Doladım. Doladıktan sonra 1, 2 ördüm. Şu ilmeğimi yönünü düzelteyim. Doladıktan sonra 2 ördüm. Sonra 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, 1, 2 ör, kesme yapıyorum. Bir dola.
doladım. 1 2 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Doluyorum. Sıramızı böyle tamamlayalım. Bağcık detayı için çalıştığım ajur çalışmasından sonra şöyle arka taraftan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra örmüş oldum. Örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada yakamızda olduğu gibi tırtık çalışması yapacağız. Şöyle. İlk ilmeği örmeden aldım. Şişime bir doladım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola bir kes. Tekniğiyle burayı da öreceğiz. Bir doladım. Bir kesme yapıyorum. Bir doladım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Kesmelerimi, dolamalarımı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Yine arka yüzden ters, ön yüzden düz olarak 4 sıra öreceğiz ve sonrasında bütün ilmeklerimizi kesip kapatacağız. Bu şekilde 4 sıra daha örelim. Arka yüzden ters, ön yüzden düz olarak. Kolumuzun ucundaki tırtık detay için, yani bir kesme bir dolamadan sonra 3-4 sıra daha ördüm. Ön yüzden düz, arka yüzden ters, gördüğünüz gibi. 1, 2, 3 sıra ters örgülerime baktığımda 3 sıra örmüş oldum. Şimdi burada bütün ilmeklerimizi kesip kapatalım. Kestikten sonra da içeri doğru kıvırıp dikeceğiz. Çok sıkmadan keselim ki, çünkü dikim yapacağımız için içeri doğru kıvırıp kasmasın örgümüz. Rahat bir şekilde dikelim. Buna dikkat edelim. Örgümüzde aynı esneklikte bir kesme yapalım. Çok bol da değil tabii ki. İlmeklerimi kestim, kapattım. İpimi de biraz uzun kestim ki dikişte kullanmak için. Şimdi içeri doğru katlıyorum. Kıvırdım böyle. Şurası tam denk gelecek şekilde ve ilk denk gelen ters sırama dikeceğim. Şu ters örgümden bir telini ve kesme yaptığım noktadan bir tel alıyorum ve çok sıkmadan dikiyorum. Aynı hizadan, aynı sıradan dikmeye dikkat edelim. Daha muntazam bir dikiş olsun. Hiç önden belli bile olmuyor. Tel yapar gibi karşılıklı böyle dikelim. Tamamlayalım. Dikişimi tamamladım boydan boya. Kol altı dikişimi de hırkamın bedenini ördükten sonra yapacağım. Sizler isterseniz bu aşamada da kol altı dikişini yapabilirsiniz. Bağcık çalışmasını daha sonra göstereceğim. Şimdi diğer kolumuzu örmeye başlayalım. Ne yaptık? Ön taraftan ilerledik. Kolumuzu ördük. Şimdi buradan ipimi bağlayacağım. Diğer koluma doğru öreceğim. Diğer koltuk altına doğru ilerledim. Arka ilmeklerimi ördüm. Aradaki yürüttüğüm iki düz hattımdan, iki düz ilmeğimden bir tanesini yine arka bedene dahil ettim. Bir tanesini de kola dahil edeceğim. Diğer tarafta olduğu gibi yardımcı şişe geçiyorum. Ve kol ilmeklerimi örerek bu kol çalışmamı da tamamlayacağım. Yine burada da iki düz hattımdaki ilmeğimden bir tanesini kola dahil ederek sadece kol çalışmamı örelim. 51 ilmeğimiz
yeterli uzunluğa gelene kadar yapıyoruz. Sonra bu bağcık çalışması için ajur çalışmamızı yine aynı sayılarda kolumuzu diğer burada nasıl yaptıysak çalışalım, tamamlayalım bunu da. Tekrar burada göstermeme gerek yok. Şu noktaya kadar öreceğiz. Buradaki bir düz ilmeğimden, iki tane olan düz ilmeğimden bir tanesini kola dahil edeceğim. Geri döneceğim ve sadece kol öreceğim. Diğer kol çalışmamı da tamamladım. Ben aynı sayılarda, aynı ölçülerde yaptım. Burada da yine ajur çalışmamdan sonra ördüm. Tırtık detayını çalışıp içine kıvırıp diktim. Şu aranın uzunluğunu sizler kendi isteğinize göre uzatabilirsiniz. 12-13 sıra değil de 15-16 sırada yapabilirsiniz ya da daha kısa da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir detay. Şimdi kol çalışmalarımız bitti ve beden örgülerimize geçiyoruz. Ve şişimde bedenim için toplam 132 tane ilmeğim var. Bir diş haroşa sırası yapacağız. Sonra artırmalarımız olacak. Şimdi arkadan örmüştük. Kolu tamamladım ve ön taraftan ipimi bağlayacağım. Sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzünden de örüyorum. Koltuk altından da birleştirmemizi yapmış olacağız bu sırada. Kenarlardaki pat çalışmalarımız haroşa, ortadaki bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp ilerleyelim. Örgümün ters yüzünden hem koltuk altını birleştirerek ters örgülerle ördüm, tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada bir diş haroşa sırası çalışacağız. Kenar pat örgümü yapıyorum. Haroşa sırama başlıyorum. Biliyorsunuz benim haroşa örgülerim önden aldığım için hemen oluşuyor bu sırada. Sizler bildiğiniz gibi çalışabilirsiniz bu aşamada. Örgümüzün bu aşamada bütün bedenini haroşa örgüyle örüp ilerliyorum. Örgümün ön yüzüne haroşama başlamıştım ben. Sıramı tamamladım. Tekrar iç yüzden de ördüm. Bir diş haroşa sırası oluşmuş oldu. Şimdi artırmalar yapacağız dediğim gibi. Önce şu kenardaki 8 ilmeğimizi örelim. 8 ilmeğimi ördüm haroşa olarak. Şimdi düz örgülerime geçiyorum ve aynı zamanda burada 5 ör bir gizli artırma, 5 ör bir gizli artırma şeklinde sıramızı tamamlayacağız. Düz örgüme geçiyorum. 1 2 3 4 5 düz ördüm. Gizli artırmamızı nasıl örgünüzde daha düzgün düşüyorsa o şekilde tercih edebilirsiniz. Şöyle dolayarak da yapabilirsiniz. Ya da şu benim yapacağım gibi de yapabilirsiniz. Aradaki iki ilmeğimin arasındaki şu gördüğüm teli şişime geçiriyorum. Ve delik olmaması için şu tam aradan çapraz bir görüntü verip ilmeğimi oradan çıkarıyorum düz olarak ki delik oluşmasın. Birinci gizli artırmamı yapmış oldum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 düz ör, bir gizli artırma. Şu şekilde taktım. Arasından geçiriyorum çapraz bir görüntü verip ve düz olarak örüyorum. 1 2 3
4, 5 düz ör, bir gizli artırma. 5 düz ör, bir gizli artırma. 5 düzümü ördüm, bir gizli artırma. Bu şekilde artırmalarımızı yaparak ilerleyelim. 4, 5, bir gizli artırma ve şişimde patımdan önce 5 tane ilmeğim kaldı. Sadece bir yerde 6 tane ördüm, bir gizli artırma yaptım. O şekilde denk geliyordu. Şöyle arkalarda bir yerlerde yapabilirsiniz. Normalde biz 5 ör, bir gizli artırma yapıyorduk. Sadece bir yerde dediğim gibi 6 ördüm, bir tane gizli artırma yaptım ki eşit bir şekilde olsun diye. Onun ön kısma gelmesinin de bir önemi yok. Ben arkada bir yerde yaptım. Onu da demek istedim. Şimdi patımdan önce 5 düzüm kaldı. 1, 2, 3, 4, 5. Kenardaki haroşalarımı çalışıyorum. Artırmamızı yaptık bu aşamada. Şimdi artık örgümüzün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters olarak örmeye devam edeceğiz bir miktar. Tabii haroşa çalışmamız kenarlarda devam ediyor. Örgümün arka yüzünden artırdığım ilmeklerimle ters olarak örüyorum tamamen. Bu aşamada hiçbir detay yok. Bu artırdığım ilmeklerle beraber bir miktar örelim. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak. Şu şekilde örerek devam ettim. Bu arada 3. iliğimi de çalıştım ben. 12 diş haroşa sırası sonrası 3. iliğimi açtım. Hırkamı 3 tane düğmeden oluşturacağım. Sizler istiyorsanız boydan boya ilik açarak hırkanızı örmeye devam edebilirsiniz. 3 tane ilik yaparak ben tamamladım. Şimdi tekrar burada bir diş haroşa sırası örmüştüm. Arada düz örgülerime devam ettim. Tekrar burada bir diş haroşa sırası daha ördüm. Bu aradaki sıram ise şöyle ters sıralarımı saydığımda örgümün arka yüzünden 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 sıra örmüş oldum. Sonra tekrar bir diş haroşa sırası ördüm ve yine örgümün ön yüzüne geçtim. Kenardaki 8 ilmek pat çalışmamı ördüm. Burada tekrar bir diş haroşa sıramı oluşturmuştum ben. Düz örgülere geçeceğim. Buradaki bir diş haroşamdan sonra 5 ör bir gizli artırma yapmıştık. Bu aşamada da 6 örüp bir gizli artırma yapacağız. Düz örgülerime geçiyorum dediğim gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ördüm. Bir gizli artırma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ördüm. Bir gizli artırma. 6 ilmek ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. Bu sıramızı da tamamen böyle tamamlıyoruz. Artırmalardan sonra yine arka yüzden ters, ön yüzden düz olarak örüyoruz. Buradaki ara kadar örüyoruz. Yani 19 sıra daha örüyorum. Tekrar bir diş haroşa çalışıyorum. Sonra da 7 ör bir gizli artırma şeklinde sıramı tamamlıyorum. Ve yine bir 19 sıra daha örüyorum. Şu aşamayı 3 parça halinde tamamlamış oluruz. Yani 3 diş haroşa sırası çalışacağız çizgi şeklinde. Bu tarafları bizler çalışalım. Daha farklı detayı olmadığı için videoda uzamasın. Tamamlayıp gelelim. Örgümde ilerledim. Düğmelerimi de diktim ben. En son biz şu ikinci sıra haroşamızı geçmiştik. Alt ör bir gizli artırma yaptık. Sonra var olan ilmeklerimizi ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak ördük. Yine burada olduğu gibi 19 sıra tamamladıktan sonra bu üçüncü sıra haroşamızı da çalıştık. Burada da 7 ördüm. Bir gizli artırma, 7 ör, bir gizli artırma yaparak sıramı tamamladım. Yine aynı şekilde artırdığım ilmeklerle beraber bütün ilmeklerimi ördüm ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak ve 19 sıraya tamamladım. Bu aşamada etek ucumuzdaki haroşa detayımızı çalışacağız. 4-5 diş haroşa sırası öreceğiz. Bizler çalışalım. Şöyle başlayayım ben.
Kol altı dikişimizi yapacağız ve bağcık çalışmamız kalıyor. Onu da gösterdikten sonra hırkamızı tamamlamış olacağız. Hırkamızın etek ucu için haroşalarımızı çalışalım. Bu arada kol altı dikişini de klasik bir dikiş ama başlangıç olarak göstereyim. Şimdi böyle ikiye katladık. Ve burayı çok kalın olmayan bir dikişle dikeceğiz. Kol altı dikişimi tamamladım her iki kolumun da. Bağcığımı da çalıştım. Aynı zamanda etek ucu lastik sıramı da yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra lastik sıramı da tamamlayınca hırkamızı bitirmiş olduk. İplerimi de sağındaki solundaki içine alıp temizledim. Şimdi bağcık çalışmamı göstereyim. Sıkça yapıyorum aslında örgülerimde ama burada da yine göstereceğim. Çorap şişim var 2 tane. 3 numara, sizin elinizde 3 olur 3,5 olur fark etmez. Bu çorap şişine 3 tane ilmeğimi attım. Ve şöyle ilmeklerimi kaydırdım uca doğru. Düz olarak bu 3 ilmeğimi örüyorum. Tekrar örgümü şişimin diğer ucuna doğru kaydırdım. Hiç çevirmiyorum örgümü. Bu şekilde sürekli düz örgülerle 3 ilmeğimi örüp ilerleyeceğim. Tekrar örgümü kaydırdım. İpim arkada ve 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu çalışmayı da ayrı bir videoda anlatmıştım ama bu şekilde de gösterince anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Şöyle biraz sıkarak yapıyorum, gevşek olmasın. Tamamen bu şekilde örüp ilerliyoruz. Kolay bir çalışma, bağcık çalışması biliyorsunuz. Ve bağcığımın uzunluğu yaklaşık 53-54 santim olana kadar yaptım ben diğerini. Sizler de kendi örgünüze göre santimini ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde bağcığımızın görüntüsü. Örüp tamamladım. Şişimdeki 3 ilmeği bir alıp kesiyorum. O şekilde kapatmış oluyorum bağcığımı. Şimdi şu dikişten itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6. yuvayı buluyorum. 12 delikten oluşuyor zaten biliyorsunuz. Bu ajur çalışması. 6.'dan geçirdim. Tam ortalamak için. Tekrar burada da 6. yuvadan çıkmış oldu diğer ucu. Bu hırkamın bir 2-3 yaş olarak büyüğünü de yine çalışıp örmüştüm. Videolarımın arasında mevcut. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlar oradan bakıp inceleyip o şekilde de çalışabilirler. Şimdi ben bunun ölçüsünü vereyim. Hırkamızın büyüklüğü 1 yaş uyumlu oldu. Önce şöyle robodan kolumun uzunluğuna bakayım. 30 santim. Koltuk altından etek ucuna kadar 21 santim. Şöyle en dar yerinden enine bakayım. 28-29 santim örmüş olduk. Şuradan yine omuzdan etek ucuna kadar uzunluğuna bakalım. 34 santimde yine uzunluğu olmuş oldu. Bu yaka çalışmasını istediğiniz herhangi başka örgülerde de uygulayabilirsiniz. Başka hırka modelinde, yeleklerde uygulayabilirsiniz. Bebe yaka çalışması çok yakışıyor bebek örgülerine. Buraya kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden geldiğince tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Kolay bir çalışmaydı zaten. Arkadan da görüntümüz bu şekilde.
Daha farklı örgü çalışmalarım için kanalıma abone olursanız haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Kanalıma abonelikler ücretsiz biliyorsunuz. Tekrar başka bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın.